Herkese selamlar, ben Mustafa. Bu videomuzda Mendix Map Widget'te Google Map konfigürasyonunu yapacağız. Şimdi bir uygulama açarak çalışmalarımıza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ben çalışmama Mendix 10.13'te devam ediyorum. Şimdi evet, burada zaten widget'e hazır olarak, widget'leri hazır olarak var. Bunu bu şekilde buraya alıyorum. Evet, tıkladığımda buraları konfigüre edeceğim. Şimdi burada ne istiyor bizden? Bir APK istiyor. Değişiklik gösterebiliyor versiyona göre. O sebeple şu şekilde yapalım. Çünkü yani güncelliğini bir kontrol etmek adına Marketplace'e girelim. Çünkü Google güncelleme yaptığı zaman Mendix tarafı da nedir? Widgetlerini güncelleme yapabiliyor. Şöyle map diyelim. Evet. Buradan mevcut widget'ımızı güncelleyelim. Eğer değişiklik varsa zaten bize gösterecektir. Evet, muhtemelen değişiklik var çünkü burada hata verdi. Evet, sağ klik yapıp Update All Widget diyelim. Evet, güncellesin. Şu anda biz bir tane yeni bakalım. Yani değişiklikte görünen bir şey var mı bizim için? Evet, tıklayalım. AP, evet, API Key mevcut kontrollerde var mı? Yok. Burada yok. Yok zannetmiyorum. Ha, evet, burada varmış. Map Provider. Google'a şey gelmiş. Google Map ID Key gelmiş. Yani o yüzden şu anda bu en son versiyon bu. Yani 10.13 indirseniz bile map'i güncellemeniz gerekiyor Marketplace'ten. Yani en son versiyonu indirmeniz de fayda var. Şimdi o zaman ne yapacağız? Şimdi buralar ilk önce bir Google'a gidip developer sayfasına gidip bu key'lerimizi bir alalım. Evet arkadaşlar, ben bugün Google'un yapılanmasını anlatacağım. Yani Google Map yapılanmasını anlatacağım ama burada sadece Google haritalama yok. İşte diğer OpenStreetMap ve Here Maps de burada mevcut. İşte Here Maps yine gördüğünüz gibi API'ye ihtiyacı var. Ondan sonra bakalım Mapbox'ın yine API'ye ihtiyacı var. Sadece bildiğim kadarıyla OpenStreet'in API'ye ihtiyacı yok. Ama biz evet, API'ye bunun ihtiyacı yok ama biz ne yapacağız? Google'u kullanacağız. En çok tercih edilen genelde Google, daha geniş bir yelpazesi olduğu için e, Google daha çok tercih ediliyor. O sebeple biz Google yapılanmasını göreceğiz. Evet, şimdi Google'ın Developers sayfasına gidebiliriz. Evet, şimdi Google'a işte Google Map Developers yazıp sonrasında buradan Maps Platform Google for Developers'ı tıklayalım. Buradan sağ üstten başla. Evet. Buradan şimdi API alacağım için ilk etapta bir API Service'e gidiyorum. Sonra Agree and Continue. Şimdi burada ben bazı yerleri doldurmamız gerekiyor. Yani burada kendi bilgilerinizi doldurun. Yani kredi kartı bilgisi isteyecek. Hani bunu merak etmeyin. Sizin onayınız olmadan kesime başlamıyor. Zaten bildiğim kadarıyla ilk 3 ay ücretsiz. İlk defa kullanacaksanız 3 ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz. O yüzden hani kredi kartı bilgilerinizi girmenizde şu an için bir sakınca yok. Evet, ben kendim kredi kartı bilgilerimi girdim ve Start Free diyorum. Evet. Buradan ne bileyim herhangi şu anda bir Education seçiyorum ben. Peki şimdilik bunu seçtim. Continue dedim. Full code, no code, ne diyelim? Mini code atıyorum. Şimdi web.
web için yapacağım. İsterseniz siz Android için ya da diğer iOS ya da diğer şeyler için, servisler için de kendiniz seçebilirsiniz. Ve evet, web üzerinden gidiyorum. Şuradan OK, Continue. Buradan da Other deyip devam ettim. Diyorum şimdilik Mendix diyeyim. Submit. OK. Evet, gördüğünüz gibi ben şu anda API key'imi aldım. Evet, bu API key'i alıyorum. Hatta şuradan direkt kopyala. Buradan buraya gelip bu API key buram. Bunu buraya bu şekilde ekliyorum. Zannederse evet, tamamdır. Bu tamam. Şimdi bir de neye ihtiyacım var? Google Maps'te evet, Google Map ID Key. Bu da yeni çıktı. Daha önceden yoktu bu. Evet. Continue diyorum. Evet, şimdi burada web sitesi şu anda maybe later diyeceğim buna. Şu an bunu seçmiyorum. Şimdi buradan da bir gelelim tekrar. Şimdi bunu seçtikten sonra burada bazı şeyleri aktif etmem lazım. Yani burada birçok özellik var. E, Şimdi şu an için Android'de ihtiyacım yok. Bunu disable yapıyorum. Bunu disable yapıyorum. Şuradan hatta enable'ları göreyim. Evet, birçok şu an için enable olmuş bende. Evet, bu enable olması lazım. Neyse, şimdilik hepsi enable ama bunu kendiniz e, konfigüre edebiliyorsunuz. Şu an için her şey olduğu gibi bırakıyorum. Bir Map Management'a gelip buradan Create Map ID diyorum. Name ismini şu an için Mendix dedim. Test nedir? Static Android demiş. JavaScript diyorum buna. Tamam, şurada evet, en altta save var. Bunu tıkladım. Buradan evet, şurada da ID'mi alıyorum. Buraya geliyorum ve buraya yapıştırıyorum. OK dedim. Şimdi ID tamam. Ama haritada bunu görmem lazım. Şimdi şöyle bir bakalım şu anda haritada nasıl gözüküyor. Şimdi VWeb diyelim. Buradan evet, haritam gördüğünüz gibi geldi. Ama nedir? Şimdi ben nereye işte yerleri işaretlemem lazım. Şimdi işaretlemeyi bir görelim. Evet, burada şimdi kullanıcının giriş yapacağı bir e, nedir? DataView yerleştirdim şuraya. Ama önce şuraya gelip şunları bir temizleyeyim. Şunun sayfada da var zannedersem. Şunları şöyle bir alalım. Mesela şurada dursun. Şunu şuraya alacağız. Bunu buraya alacağız. Şöyle bir dursun şimdilik de. Birazdan alacağız onu da. Şunu bir silelim. Burada yok. Domain'e gelip evet. Şurada location diyeyim. Non-processable olarak çalışacağım. Hani şöyle bir adına da şuna adres diyeyim. Yani değişiklik olsun. Location diyelim. Location yeterli. Tamamdır. Create object. Sağ click. New location and return value. Buraya tekrar gelip evet, buradan macroflow select TC collection evet, şunu şuraya alayım, şunları kaldıralım, bunlara ihtiyacım yok.
Vertical yapayım şunu. Şunu şuraya alalım. Bu şekilde. Şuradan location'a girelim. Şurada haritayı görelim. Şunu şöyle 2 desek yeterlidir. Şuradan hemen location'ı, attribute'unu işaretleyelim. Evet. Buraya bu girişi yaptıktan sonra yani burada bir de şey var. Hani enlem boylam türüne göre de burada konumlandırabiliyorsunuz. Yani bu konu hakkında da bilginiz olsun. Ben şu anda adres bilgisine göre bulmayı. Şuraya title de ekleyelim. Title yine adresin kendisi olsun. Location'ın kendisi olsun. Evet. Burası tamam. Şimdi buraya marker yani kısmına işaretledikten sonra burada yeni bir API key isteyecektir. Buradaki key'i tekrar alıyoruz. Buraya yapıştıralım. OK dedik. Tamamdır. Şimdi bunu bir run yapalım. Evet. Şuradan view diyelim. İstanbul. Şu şekilde gösterdi. Ankara. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde illeri bu şekilde gösteriyor. Gerekli ayarları şuradan yapabilirsiniz. Farklı zoom ayarları var. Evet, buradan genişlik, bu şeylikli gibi farklı ayarlar var. Şimdi bir de bunu yaptık ama bir de buna liste ekleyelim. Listeyi nasıl ekleyeceğiz? Şunu şöyle bir şuraya alayım. Şu ikili bir şey yapalım. Buraya yapalım. Şuraya bir hmm, buton ekleyeyim. OK. Ama öncesinde bir saniye şöyle bir yapacağım. Burada location list diyelim. Location diyelim. Burada non-persistable. Hemen evet, şuradan bu şekilde bir liste şeyini yapmış olduk. Buraya gelelim. Buradan ne yapacağız? Evet, buton demiştim. All button. New. OK. LCD. Evet. List diyelim abi. Listeye eklesin. Buradan hemen ve object evet, list location'da şöyle location'la ilişkili olsun. Bir de location'daki location bilgisini alsın. Tamamdır. Şimdi buraya gidelim. Şöyle evet. List yaptık. Şunları böyle bir center yapalım. Evet. Tabii bir de ne lazım bize? Liste lazım. Liste içinde şu şekilde PC address list. Hemen retrieve şu şekilde yaptığımda liste oluşmuş olacaktır. Şunu şurada refresh client yapalım. Hemen şeyi görelim diye. Şöyle hemen save continue deyip
nasıl çalıştığını bir görelim. Ama evet, şu map'e gelip map'ten şu şekilde şu aşağı kısımda marker list var. Bunu seçip data source'tan şuradan macroflow seçiyorum. Macroflow'dan da DC adres listimi seçiyorum. Elbette ki burada şöyle bir şey var. Yani siz persistable database'lerle çalıştığınız zaman direkt database'den seçebilirsiniz. Şuradan da lokasyon adresine yine title'ında yine lokasyon olsun. OK dedik. Tekrar run yapalım. Evet. Şimdi ne yaptık? İstanbul at least ekledik ama İstanbul bulamadı. Şöyle İstanbul, ha pardon, şurada listeyi şey yaptık ama herhangi bir veri gözükmüyor. Location. Şimdi evet. Tekrar run yapalım. Evet. İstanbul at least evet, ekledi. Ankara at least evet. Gördüğünüz gibi her eklediğiniz şeyi şu şekilde Samsun, İzmir, evet. Evet, şimdi bir de Google Developer sayfasına bir geçiş yapıp burayı bir inceleyelim. İlk önce şuradan Matrix'ten başlayayım. Matrix'te burada ne var? Evet, şu anda kullandığımız servisler, yani iki tane servisi kullanıyoruz. Burada biz hepsini ekledik ama hepsine ihtiyacımız yok. Sadece iki servis olsa yeterli. Ve daha sonra bir de evet, şu asıl map style'a bakalım. Burada bir tane harita stil oluşturuyoruz. Mesela şuradan örnek veriyorum. Evet, border diyelim. Şöyle biraz genişletelim. Ülke sınırlarını şurada biraz daha. Şu rengi değiştirelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi renk mavi oldu. Aslında biraz daha belirgin bir renk yapayım. Kırmızı yapayım bunu. Evet, gördüğünüz gibi sınırlar kırmızı oldu. Şu şekilde yazıyı isterseniz farklı renkte mavi yapalım. Evet, yazıları da, ülke yazıları da bu şekilde mavi oldu. İstediğiniz değişiklikleri, yani birçok şey var. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra bunu da ne yapalım? Bunu da yeşil yapalım. Stiler. Gördüğünüz, evet, çok stiler çok olmadı. Şu şekilde kırmızı yapalım. Evet. Burada kendi istediğiniz gibi dizayn ettikten sonra, yani çok seçenek var burada. Bunu sev diyoruz. Bir isim verip Mendix dedim ben. Sev dedim. Buradan ne yapacağım? Evet, burada Add Map ID'si var. Az önce oluşturduğumuz Map ID'mizi eşleştiriyoruz. Gördüğünüz, hemen şeye gidelim. Map Management'a gidelim. Burada da gördüğünüz gibi buraya eşleşmiş olacak. Yani buradan farklı, daha fazla map style'ınız olursa buradan değişikliği yapabilirsiniz. Şimdi gidip şeyime gideyim. Evet. Buraya yansımış mı, yansımamış mı? Bunu bir görelim. İstanbul. Aslında evet, şey yazmama gerek yok benim şimdi burada. Ee, Zaten şu şekilde şehri şehir olarak görmem gerekiyor. Yansımamış. Neden? Yansımış olması lazım ama publish mi etmedik acaba? Bir yerde bir hata oluşmuş. Optimize.
Evet, çalışıyor. Her şey tamam gözüküyor aslında. Ben çalışmıyor şu anda. Bu sayfayı bir yenileyelim. Şöyle Türkiye diye bakalım. Evet, güzeldi şimdi. Gördüğünüz gibi renkler bu şekilde değişti. Şimdi burada developerların, şimdi burada solution library var ama hani burada biraz ileri seviyede development gerekiyor. Yani daha fazla development gerekiyor. O yüzden buraya şimdi girmeyeceğim. Sadece nedir? Mendix Marketplace'teki Met Widget nasıl kullanılır? Bunun üzerine bir kısa bir giriş yapmak istedim. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.